Herkese merhaba. Bu incelememize hiç vakit kaybetmeden hemen dalalım. Gelin bugün hepimizin çok iyi bildiğini sandığı bir hikayenin Hristiyan kaynaklarındaki o pek bilinmeyen, hatta satır aralarına gizlenmiş boyutlarına yakından bakalım. Şimdi Hazreti Yusuf dendiğinde muhtemelen aklınıza hemen Eski Ahit veya Kur'an-ı Kerim'deki o meşhur kıssalar geliyor, değil mi? Rüyaları, kuyuya atılması, bunları hepimiz biliyoruz. Ama iş Hristiyan kutsal metinlerine geldiğinde, onun ayak izleri ve ele alınış biçimi gerçekten inanılmaz metinsel gizemler barındırıyor. Peki, kaynaklar tam olarak ne fısıldıyor? Gelin adım adım inceleyelim. Bölüm 1, İki farklı Yusuf. İlk olarak şu temel karışıklığı bir aradan çıkaralım. Zira Hristiyan metinlerinde dolaşıyorsanız bu çok kritik. Karşımızda iki farklı ve çok büyük Yusuf figürü var. Bir yanda o bildiğimiz büyük ata Peygamber Yusuf, diğer yandaysa Yeni Ahit'te bebek İsa'nın koruyucusu olan Marangoz Yusuf. Dinler tarihi analizlerine göre bu iki figürü birbirinden görsel ve kavramsal olarak ayırmamız şart. Fakat sıkı durun, metinlerde öyle bir tesadüf var ki her iki figürün de babasının adı Yakup. İnanılmaz değil mi? Bu detay az sonra edebi kurguda harikalar yaratacak. Bölüm 2. Yeni Ahit'te Hazreti Yusuf. Peki doğrudan kanonik Yeni Ahit'e, yani resmi metinlere baktığımızda ne görüyoruz? Bakın, Elçilerin İşleri kitabı Yusuf peygamberin o koskoca destansı hayatını alıyor ve adeta tek bir nefeste ilahi lütfun kusursuz bir kanıtı olarak özetliyor. Onu bizzat Tanrı tarafından kurtarılıp yüceltilen bir ata olarak nasıl onurlandırdıklarını açıkça görebiliyoruz. Yani buradaki can alıcı nokta tam olarak şu: Yeni Ahit, onca detayı bir kenara bırakıp ana mesaja odaklanıyor. Yusuf'un tüm hikayesini, kıskançlığın üstesinden ilahi bir lütufla gelmenin temel bir şablonu haline getiriyor. Kısacası inanılmaz bir direnç ve kurtuluş mesajı. Bölüm 3. Matta İncil'indeki soy ağacı gizemi. Şimdi işin asıl ilginçleştiği yere, Matta İncil'inin hemen ilk bölümüne geliyoruz. Burada İsa'nın o meşhur soy ağacı var ve göz göre göre yapılmış devasa bir eksiklik göze çarpıyor. Bakın, İbrahim, İshak'ı, İshak, Yakup'u doğurdu diyor metin. Peki Yakup kimi doğurdu derseniz, hepimizin beklediği o meşhur Hazreti Yusuf atlanmış. Yok, yazar onun yerine Yakup'un diğer oğlu Yahuda üzerinden soyu devam ettiriyor. Haliyle insanın aklına şu haklı soru takılıyor: neden? Matta'nın yazarı, döneminde herkesin ezbere bildiği böylesine devasa bir kurucu figür olan Yusuf'tan spot ışıklarını çekip neden bir anda Yahuda'ya çevirdi? Bu isimden o anda kasıtlı olarak neden kaçındı dersiniz? Akademik analizler tam da bu noktada harika bir edebi manevrayı ortaya çıkarıyor. Yazar, Yusuf ismini o cümlenin başlarında boş yere harcamak istemiyor. O hafızalara kazınmış Yakup'tan Yusuf'a uzanan soy zincirini alıyor ve metnin ta sonuna sadece Meryem'in eşi Marangoz Yusuf için saklıyor. Alın size iki farklı Yusuf arasında inanılmaz zekice kurulan teolojik bir köprü. Düşünsenize, ortada bir unutkanlık falan kesinlikle yok. Bu sözlü geleneklere olağanüstü derecede hakim bir yazarın işçiliği. Dinleyicilerin aklındaki o görkemli peygamber Yusuf ismini tam olarak nerede ve nasıl kullanacağını çok iyi biliyordu. Bölüm 4. Kıpti apokrif metinlerinde Yusuf. Artık resmi kanonik metinlerin biraz dışına çıkalım ve erken dönem Mısır Hristiyan topluluklarına uzanalım. Ama önce apokrif ne demek, onu bir netleştirelim. Kısaca, resmi İncil derlemesinin dışında kalan fakat o dönemki ilk inananlar arasında elden ele dolaşan ve çok sevilen dini metinler diyebiliriz. Bu kaynaklar ışığında görüyoruz ki erken dönem Kıpti Hristiyanları Hazreti Yusuf'u sadece İncil'deki o kısa özetle bırakmamış, onun etrafında kendi devasa, efsanevi anlatılarını yaratmışlar. Yusuf'un o dönem Mısır'daki Hristiyanlar için ne kadar zengin, ne kadar hayati bir kültürel kahraman olduğu gerçekten tartışılmaz. Bölüm 5. İsimlerin ve mirasın kesişimi. Tüm bu konuştuğumuz metinsel gelenekleri birleştirdiğimizde, incelediğimiz akademik kaynaklar önümüze muazzam bir yapı seriyor. İbrahim'den başlıyor, İshak, Yakup, Yusuf derken Zekeriya'dan Meryem'e kadar uzanan kesintisiz bir mucizevi doğum şablonu çıkıyor karşımıza. Müthiş bir mitolojik zincir. İşte Hazreti Yusuf bu mucizevi müdahaleler silsilesine kusursuzca oturuyor. Erken dönem Hristiyan yazarlar, İsa'ya giden o devasa anlatıyı inşa ederken, Yusuf peygamberin hayatındaki olağanüstü olayları adeta ana bir iskelet gibi kullandılar.
İsimlerin sadece isimden ibaret olmadığı, koca bir mirası taşıdığı çok açık, öyle değil mi? Büyük resme tarafsızca baktığımızda şurası kesin. Kökleri o büyük peygamber Yusuf'a dayanan bu miras, metinler boyunca kelimenin tam anlamıyla yankılanarak ilerliyor. Bir yanda ulusları kıtlıktan kurtaran bir peygamber, diğer yandaysa aynı isimden ve aynı ata mirasından beslenerek Hristiyanlık inancındaki kurtarıcıyı himaye eden koruyucu bir figür duruyor. Şimdi sizi şu çarpıcı soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Sizce tarihsel soy ağaçları mı kutsal metinlerimizi şekillendiriyor, yoksa bu metinleri kaleme alan yazarların o ustaca edebi seçimleri mi tarihi nasıl hatırlayacağımıza karar veriyor? Hazreti Yusuf'un bu antik kaynaklar arasına ne kadar ince bir işçilikle dokunduğuna bakarsak, miras dediğimiz şeyin aslında ne kadar özenle kurgulandığını görüyoruz. İnanılmaz gerçekten. Bu incelememize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonrakinde görüşmek üzere.